Selamlar herkese. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yapay zeka ile animasyon yapmayı göstereceğim. Ama bugünkü konumuz Butterfly Penguin. Biliyorsunuz son zamanlarda sosyal medyayı kasıp kavuran 2007 yılında çekilmiş bir belgesel 2026 yılında tekrar gündeme geldi ve insanlar bunlarla birlikte motivasyon konuşması, felsefe konuşması vesaire yaparak harika editler ve harika animasyonlar ortaya çıkartıyor. Hadi gelin bugün sizlerle bu animasyonlardan bir tanesini nasıl yapabiliriz bunu göstereceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Bu arada videoya geçmeden arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve mutlaka video ile alakalı yorumlarınızı aşağıda yazmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ChatGPT'ye girdik. Öncelikle burada gördüğünüz promptu yazıyoruz. Şimdi bu promptu biraz anlatayım. Bir tane resim yüklüyoruz. Butterfly Penguin ile alakalı arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir resim olur. Ardından bu resmi açıklıyoruz. Bu resimle alakalı detayları veriyoruz ve ne istediğimizi yazıyoruz arkadaşlar. 5 tane görsel üretecek bir prompt istiyoruz arkadaşlar. ChatGPT'den sinematik olması gerekiyor ve yakın çekimlere de önem vermesini, burada bakın gördüğünüz gibi yakın çekim açılarda önem vermesini istiyoruz. Ardından sesli bir şekilde de seslendirebileceğimiz metin yazıları istiyoruz. O metin yazılarını da şimdi birazdan seslendireceğiz. Hadi gelin öncesinde buradan promptlarımızı alalım. Görsellerimizi oluşturup ardından seslerle birlikte güzel bir sinematik video yapalım. Hadi gördüğünüz gibi attığım görseli analiz etmeye şu anda başladı. Sahne seçimini ve tutarlı bir şekilde yapacağını anladı ve şimdi onunla alakalı bize basit bir hikaye, ardından bu hikayeye göre sahneleri bizler için yapıyor. Ben özellikle ilk sahne için arkadaşlar klasik Butterfly görselinde kullanılan sahneye benzer bir şey istedim. O yüzden ona uygun bir şey veriyor. Ardından da gördüğünüz gibi ilk görselde kullanacağım hangi metin olacağını da burada bakın yazmış. Bu şekilde hepsi için bir detay vermiş arkadaşlar. Şimdi gelin bunların hepsiyle görsel oluşturalım. Bu arada arkadaşlar hiçbir detayı kaçırmamak için mutlaka videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İlk promptu kopyaladım ve Gemini'ye girdim arkadaşlar. Biliyorsunuz Gemini'den Nano Banane'yi seçip resmi oluşturabiliyoruz. Ben şimdi burada Nano Banane'yi seçtim ve resmi oluşturuyorum. Bakalım ilk sahnemiz nasıl olacak? Evet, gördüğünüz gibi ilk sahnemiz geldi arkadaşlar. İlk sahnemiz tabii ki de arkadan değil, özellikle yandan oluyor. Çünkü bir tık daha sinematik bir açı ve sinematik bir video yapacağız. O yüzden bu önemli. Gördüğünüz gibi Penguin tek başına bir dağa doğru yürüyor arkadaşlar. Hadi gelin o zaman 2, 3, 4, 5. resimlerimizde arka arkaya oluşturmaya başlayalım. Evet, ikinci promptumu da yükledim. Bakalım sonuç nasıl olacak? Evet, burada da arkadaşlar aynı tarzda sadece arkasından farklı bir çekim istemiştik. Gördüğünüz gibi harika bir tasarımla harika bir açı yaptı bizler arkadaşlar. Üçüncü promptumuzu da yazdık. Bu arada dikkat etmeniz gereken bir şey söyleyeyim. Ben bu resimlerin hepsini tek bir sayfa üzerinden Gemini'de yapıyorum. Böyle yaptığım sürece arkadaşlar diğer ürettiği resimleri de baz alarak burada verdiğim promptu kullandığı için tutarlılık oranı daha yüksek oluyor. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, resmimiz gördüğünüz gibi geldi. Bu sefer yüzüne yakın çekim istemiştik. Çünkü biliyorsunuz sinematik bir görselde her türlü detay, her türlü dramatizeyi kabul ediyoruz. O yüzden bu açı gördüğünüz gibi harika bir açı. Hadi gelin diğer açımıza geçelim. Evet, şimdi dördüncü açımız için, dördüncü resmimiz için de arkadaşlar promptumuzu yazdık. Bakalım dördüncü açımızdaki görsel nasıl olacak? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hikayeyi yani sinematiği daha çok detaylandırmak için bize gördüğünüz gibi ayak yakın çekimi ve buzun o bir yere bastığınızdaki kırılma animasyonunu göstermiş. Bence harika olmuş. Hadi gelelim son resmimize. Bakalım son resmimiz nasıl olacak? Evet, son promptumuzu da verdik. Şu anda resim oluşuyor arkadaşlar. Evet, son resmimiz de geldi arkadaşlar. Son resimde burada özellikle farklı bir hikaye olsun diye böyle bir şey istedim. Burada yukarı gökyüzüne bakıyor arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz belgeselde dönüp arkasına bakıyordu. Ama buradaki hikayede benim yazdığımda yani yukarı bakması da hikayeye gerçekten bence güzel bir anlam katacaktır. Şimdi isterseniz gelin bu resimleri görselden videoya çevirelim. Ardından üstüne bir ses yapıp sinematik video halinde izleyelim. Evet arkadaşlar, resimlerimizi hareketlendirmek için VO3'e yani Flow'a girdik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kareden video deyip ilk olan karemizi yerleştirdim. Ardından bir tane de basit bir prompt verdim ve oluşturma kısmına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, sahnemiz geldi. Hadi hep beraber izleyelim. Guided by the stars. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar sahnemiz bu şekilde. Tabii ki de sesleri kapatacağım için oradaki sesin hiçbir problemi yok. Hemen diğer sahnelerimizde yapalım. Evet arkadaşlar, ikinci sahnemizin de şu anda oluşturma işlemlerini başlattık. Bakalım bunun sonucu nasıl olacak? Evet arkadaşlar, ikinci sahnemiz de geldi. Hadi onu da hemen izleyelim. Evet, ikinci sahnemiz de güzel. Hadi gelin o zaman üçüncü sahnemize geçelim. Evet, üçüncü sahnemizin de oluşumu başladı arkadaşlar. Hadi bakalım sonucu nasıl olacak? Evet arkadaşlar, üçüncü sahnemiz de geldi. Hadi hemen izleyelim.
Evet, 3. sahnemiz de harika olmuş arkadaşlar. Hadi gelin 4. sahnemize bakalım. Arkadaşlar 4. sahnemiz de şu anda oluşuyor. Bakalım 4. sahnemiz nasıl olacak. Evet arkadaşlar 4. sahnemizi izliyoruz. Evet, 4. sahnemiz de böyleydi. Hadi gelelim final sahnemize. Final sahnemizde şu anda arkadaşlar oluşturmaya başladım. Bakalım sonuç nasıl olacak. Ve arkadaşlar final sahnemizde geldi. Hadi hep beraber izleyelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bence gayet güzel, finale yakışır da bir sahne olmuş. Hadi isterseniz şimdi son olarak seslendirmeleri nasıl yapacağınızı göstereyim. Ardından tam haliyle izleyelim. Evet arkadaşlar, seslendirme için Eleven Labs'i açtım. Gördüğünüz gibi buraya 5 tane metni Eleven Labs'e koydum. ChatGPT'nin verdiği yazıları koyduk arkadaşlar. Generate Speech diyoruz ve bakalım nasıl bir ses ortaya çıkacak. Dünya sessiz ama sorular hiç susmuyor. Hepsini dinlemiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sesler bu şekilde. Hadi o zaman videonun son haline geçelim. Evet arkadaşlar, ben hepsini bir araya getirdim. Güzel bir video yaptığımı düşünüyorum. Hadi gelin hep beraber izleyelim. Tabii ki de kameramı kapatacağım. Dünya sessiz ama sorular hiç susmuyor. Her adım bilinmeyene doğru atılmış bir soru. Gözlerinde korku yok, sadece merak var. Buz kırılabilir ama sormaktan vazgeçmez. Ve belki de cevap yürümeye devam etmektir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle bir video yaptım sizlere. Siz de bu şekilde anlattığım teknikleri izleyerek bu tarz videolar yapabilirsiniz. Bunları sosyal medyanızda paylaşabilirsiniz. Eğer arkadaşlar siz de bu tarz videolar yapmak istiyorsanız mutlaka bu anlattığım teknikleri kullanmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar, eğer video işinize yaradıysa lütfen kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda, yani haftaya, görüşmek üzere.